Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş ve pek az kişinin bildiği trajik bir olaydan bahsedeceğim. Hayal edin, bir zamanlar İstanbul'un sokaklarında özgürce dolaşan 80 binden fazla köpek bir gece ansızın toplanarak kaderlerine terk edildi. 1910 yılında İstanbul'un sokakları bu masum canların feryatlarıyla yankılandı. Peki neydi bu dramatik olayın ardındaki gerçek? Kimler neden böyle bir kararı aldı? Köpeklerin akıbetine ne oldu? Gelin birlikte bu acı dolu hikayeyi birlikte keşfedelim. İstanbul köpekleri aslında ilk toplu sürgünlerinden birini 19. yüzyılın ilk çeyreğinde 2. Mahmut zamanında yaşadı. Avrupa'daki devletlerin köpekleri toplayarak köpeksiz sokaklar oluşturmalarını örnek alan 2. Mahmut hükümeti aynı uygulamayı İstanbul'da da faaliyete geçirmeye karar verdi. İstanbul'da gece saatlerinde gezen bir İngiliz vatandaşının sokak köpekleri tarafından saldırıya uğraması sonucunda İngiltere hükümetinden ultimatom alan 2. Mahmut yönetimi aniden çıkardığı bir kararla kentteki bütün köpeklerin Sivriada'ya sürgün edilmesini emretti. Halkın köpeklerin gönderilmesine tepki göstermesi sonucunda kamuoyu baskısı altında kalan hükümet köpeklerin tekrardan şehre geri getirilmesini emretti. Çok geçmeden sürgün için ikinci emir Sultan Abdülaziz'den geldi. Sultan Abdülaziz döneminde sokak köpeklerinin tekrar toplanarak Sivriada'ya sürülmesine yönelik karar verildi ve köpekler adaya gönderildi. Ancak kısa süre sonra 1865 sonbaharında İstanbul'da meşhur Hocapaşa yangını başladı ve şehir merkezine birçok yer tahrip oldu. Halk bu denli büyük bir yangının sebebinin köpeklerin sürgünü olduğunu söyleyerek hükümete tepki gösterdi. Bunun üzerine padişah kanunu geri çekerek köpeklerin tekrar şehre dönmesini sağladı. Ancak en trajik olay 3 Haziran 1910'da yaşandı. İttihat ve Terakki hükümeti modernleşme hareketleri kapsamında İstanbul'daki köpeklerden kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Avrupa'da gelişmekte olan kozmetik sanayisinde kullanılmaları açısından Fransız şirketlerle çeşitli anlaşmalar imzalansa da halkın tepkisiyle karşılaşılacağı düşünülerek bu plandan vazgeçildi. Bunun üzerine dönemin belediye başkanı Sükrü Bey'in talimatıyla 80 binden fazla köpek toplandı ve hayırsız adaya götürülerek kaderlerine terk edildi. Tarihçilerin anlatımına göre hayırsız ada sadece kayadan oluşuyordu. Dikili tek bir ağaç bile yoktu. Ve 80 bin köpeğin feryadı söylendiğine göre geceleri İstanbul'dan bile işitilir olmuştu. Sesler birkaç gün sonra kesildi. Çünkü yaşayabilmek için birbirlerini yiyen köpeklerden artık bir teki bile hayatta değildi. Köpeklerin adaya sürülmesinden 2 yıl sonra Marmara Denizi'nde büyük bir deprem meydana geldi. Ve İstanbul, Tekirdağ gibi çevre illerde ciddi zarara neden oldu. Aynı yıl başlayan Balkan Savaşları neticesinde Osmanlı Balkanlardaki en büyük toprak kaybını yaşadı. Halk başlarına gelen bu iki felaketi adaya sürülen köpeklerin laneti olarak yorumladı. Bu yüzden adayı hayırsız ada olarak isimlendirdiler. Dönemin Fransız gazetecisi Robert Guillon, hayırsız ada önünden geçerken yaşadığı trajediyi şöyle anlatır. Az önce rüzgarla birlikte burnumuza dayanılması imkansız pis bir koku geldi. Daha doğrusu kendimizi bu kokun içinde bulduk. Kitleler halinde ölen köpeklerin kokuşmaya başlayan cesetlerinin kokusuydu bu. Dediklerine göre adada bekçiler vardı, köpeklerle bir arada yaşıyorlardı. Adamlar ölen köpekleri kireç kuyularına atıyorlardı ama yine de bu pis kokuya engel olunamıyordu. 1910'da köpek katliamı sırasında Sivriada yakınlarından geçen bir Fransız gazeteci gördüklerini şöyle anlatmıştı. Köpeklerin en büyük kısmı sahili takip eden kayalıklar üzerine toplanmıştı. Pek çokları güneş hararetinden kavrulmuş, serinlemek için var güçleriyle suda yüzüyorlardı. Son takatlerine kadar suda kalmak istiyorlardı. Ötede, beride görülen cesetlerin etrafında dolaşarak, çabalayarak bir parça et koparmaya çalışıyorlardı. Karadaki diğer kısmı
ufak bir gölge bulabilmek için taş kabuklarına sığınmak üzere delik teşik arıyorlardı. Diğer bir kısmı ise adeta delirmiş gibi oradan oraya koşuyorlardı. Sürekli kendi etrafında dönüyorlardı. İşittiğimiz feryatlar köpek havlaması değildi, insan feryadıydı. Kaptan geminin düdüğünü çaldırdı. Zavallı hayvanlar bir yardım sesi duymuş gibi heyecanlandılar. Bu sese hayvanların nasıl yalvarıcısına cevap verdiklerini size anlatamam. Bilmem, gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? ...2012 yılında adada hayatını kaybeden köpekleri anmak amacıyla Sivri Adaya bir anıt dikildi. Bu trajik olay insanlık tarihinin en acımasız sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Unutmayalım ki bir toplumun medeniyet seviyesi sokaklarındaki en savunmasız canlılara nasıl davrandığıyla ölçülür.